eROSITA X ışınlı uzay teleskobu. eROSITA X ışını teleskobu nedir? Bir misyonu açıklamak, öncelikle ona katkı sağlayan arka planı ve donanımsal yapıyı anlatmakla mümkündür. Bu bakımdan misyonun iki uzay ajansının katkılarıyla gerçekleştiğini belirtmeliyiz. Bunlardan ilki Alman Uzay Ajansı ve ikincisi Rus Uzay Ajansı Roskosmos. Ancak bu bilgi içerisinde yatan o büyük ekibi bize sunmaktan oldukça uzak olduğu için bu ajanslara katkı yapan diğer uluslararası kuruluşları da söylemek gerekecektir. eROSITA X ışını teleskobunun inşasına ve geliştirilmesine katkı sunan kuruluşlar şunlardır: Max Planck Dünya Dışı Yaşam Enstitüsü, Tübingen Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü, Hamburg Üniversitesi Potsdam Gözlemevi, Hayben Üniversitesi Astrofizik Enstitüsü, Dr. Karl Remeis Bamberg Gözlemevi, Erlangen ve Nürnberg Üniversitesi Astronomi Enstitüsü, Ludwig Maximilians Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü, Bonn Üniversitesi Astronomi Enstitüsü, Rus SRG ve Enpol şirketleri, Kimki-Lavochkin Derneği. eROSITA aslında iki teleskobun birleşiminden oluşan bir teleskop platformudur. Ana gövdesi birbirine özdeş 7 tane ayna modülünden ve her birinde altın kaplama toplamda 54 adet ayna olan bir Alman teleskop sisteminden oluşsa da üstünde bir adet Rus yapımı ART-XC adlı teleskopta bulunmaktadır. eROSITA bir X ışını teleskobudur. X ışını normal parabolik aynalarda odaklanamadığından gözlenememektedir. Çünkü X ışın fotonları görülebilir ışık fotonlarından daha fazla enerjiye sahiptir. eROSITA'da bulunan 7 paralel ayna sistemi X ışını teleskobunun optik yapısını oluşturmaktadır. Bu sayede X ışınları ayna yüzeyinden sığ bir açıyla girerek gözlemlenebilir seviyeye inmektedir. X ışını fotonlarının gözlemlenebilir seviyeye inmesinin yanı sıra bu fotonların sayısının arttırılması da gerekir. Aslında bu durum gözlemsel misyonun temelini oluşturmaktadır. Fazla sayıda gözlemlenebilir X ışını fotonu tatmin edici bir nitelikte görüntü elde etmemizi sağlayacaktır. İşte her bir ayna modülünde 54 adet ayna kullanılmasının sebebi foton sayısını arttırmaktır. Bu aynalar son derece pürüzsüz olup gerekli yansıtıcılığı elde etmek için her biri altınla kaplanmıştır ve iç kısmında bulunan röntgen kamerasına odaklanmıştır. Misyonun amacı nedir? Büyük patlamadan bu yana içinde konumlandığımız evren genişler. Aslında bu genişleme evrende bulunan maddenin ağırlığı ile yavaşlaması gerekirken gittikçe hızlanmaktadır. Bu hızlanmanın kaynağı ise madde dışında bulunan ve madde ile etkileşime büyük ölçüde girmediği düşünülen karanlık enerjidir. En azından şu anki bilimsel argümanlarımız bizi bu sonuca ulaştırmaktadır. Peki ama karanlık enerji de neyin nesidir? Doğrusu günümüz bilimi bu fenomene tutarlı bir açıklama getirememiştir. eROSITA X ışını teleskobu misyonu da bu fenomene odaklanmış durumda. Evet, misyonun temel amacı karanlık enerjinin varlığının ispatı üzerine konumlandırılmış durumda. Peki ama karanlık enerji nasıl gözlemlenebilir? Bu fenomenin gözlem anahtarı galaksi kümeleridir. Galaksi kümeleri sabit bir uzay ve zaman dokusu içinde kütle çekimi sayesinde birbirlerine bağlı, o yüzden fazla galaksinin bir arada bulunmasıdır. Bu bulunma uzay zaman dokusu içinde gözle görülmeyen bir gaz bulutu ortaya çıkartmaktadır. Bu gaz aynı zamanda ışınması nedeniyle eROSITA ile gözlemlenebilecek bir X ışını bulutudur. Teleskop öncelikle üzerinde çalışacağı 100.000 galaksi kümesinin uzay zamandaki dağılımlarını belirleyecek. Daha sonra ise galaksi kümelerinden elde edilen X ışınıyla
oradaki karanlık enerjinin varlığının yoğunluğunu belirlemeye çalışacak. Bu yoğunluksa en sonunda ölçülebilen evrenin enerji yoğunluğuyla kıyaslanacak. Peki misyon yalnızca galaksi kümelerini mi inceleyecek? Max Planck Enstitüsü ve DLR resmi açıklamalarında Rosetta teleskobunun aynı zamanda 300 bine yakın süper kütleli kara deliği gözlemleyeceğini de söyledi. Bu bakımdan misyon aslında kara delikler üzerine araştırmalara da katkı yapacak. Dahası da var. Misyon aynı zamanda aktif çekirdekli gezegenler, süpernovalar ve X ışını çift yıldızları fenomenlerini de inceleyecek. Misyonun ilk verileri ne zaman elde edilecek? 13 Temmuz 2019'da Spektrum Röntgen Gamma SRG adlı bir Alman-Rus ortak çalışması Rosetta X ışın teleskobuyla uzayı benzeri görülmemiş bir şekilde haritalandıracağı görevine başladı. Max Planck Dünya Dışı Yaşam Enstitüsü Astrofizik Bölümü Sözcüsü Peter Predel, tanıtım röportajında şunları aktardı. Uzaya ulaşacak teleskop, çıkışından 2 hafta sonra aynalarını koruyan kapakları açacak, ardından gözlem evlerimizle iletişime geçecek ve ardından süratle 800.000 kilometre yarı eksene sahip bir yörüngede dönecek. Bütün gözlem evlerimize dağılan bilgiler 2 ay sonra Librations Pond 2'ye ulaşacak. Evet, burada arkadaşlar şunu belirtmek isterim. Özellikle ben bu teleskopları da ve misyon görevleri de sizlere video olarak çekiyorum yeri geldikçe. Bu misyonun en çok dikkatimi çeken kısmı hem kara deliklere yoğunlaşması hem de X ışın tarzında uzay teleskobu olmasından dolayı biraz benim ilgimi çekmişti. Ve özellikle de bu karanlık enerji fenomenine yoğunlaşması da ayrı bir ilgi odağıydı. Bence güzel bir teleskop, yani en azından bizim bilmediğimiz 2 tane ayrı noktaya değinecek. Birisi kara delikler, birisi de karanlık enerji üzerine. Bu teleskobun bu şekilde 2 fenomene değinmesi bir yana hem bilim insanları yönünden hem de teleskobun amacı yönünden çift yönlü yarar ve fayda sağlayacak aslında bize. Bu yönden de bu teleskobun işlevi açısından gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Artık zaten birçok misyon, teleskop yönlü olan misyonlar bu tarz bilinmeyen fenomenleri çözmek amaçlı yapılıyor. Bilim insanları açısından da gerçekten muazzam bir şey oluyor. Bu teleskobun da muhtemelen ilerleyen zamanlarda misyonun yaptığı görevlerle alakalı detaylı bilgiler internet ortamına ve makale olarak da düşecektir. Yine ekstra bilgi olarak ben sizinle video üzerinden de paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.